Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var. 100 gram, 230 metre uzunluğu olan az kalın bir ip. Şöyle. Onunla güzel bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz 2 sıradan oluşmakta. Harika bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi çıkararak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimi çıkarıyorum. Bu model için 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayacağız. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. Onun için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Şöyle sayalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmek benim için yeterli. Şöyle 4 bir model için, 4 bir model için, 4 bir model, 4 bir model artı 3 sonuna ekleyeceğiz. Bu şekilde ilmeklerimizi ayarladıktan sonra modelimizi kurmaya başlayacağız. Modelimizi arka yüzünden kuracağız arkadaşlar. İlk sıramız arka yüzünde olacak yani. Dediğim gibi modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Önce arka yüzünden başlıyoruz. Kenar ilmeğini ilk sıra olduğu için düz olarak ördüm. Arka yüzünde bir ters, 3 düz. Buraya kadar bir modeli kurmuş oldum. Bir ters, 3 düz. Bir ters, 3 düz olarak arka yüzünde yani birinci sıramız arka yüzünde kuruluyor. Bir ters, 3 düz. Kenarda da yine bir tersle bitiriyorum. Sıra başında da bir tersle başlamıştım. Sıra sonunda bir tersle bitirdim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Şimdi ön yüzünde yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Yani ben birinci sıra, ikinci sıra demeyeceğim. Ön yüzü, arka yüzü diye diyeceğim. Çünkü iki sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sıradaki ilmeğim düz olarak olan ilmeğimi örmeden alıyorum. Üzerine bir kez doluyorum. Şu şekilde. Bir ters ilmek örüyorum. Ortada 3 ters ilmeğim var. Birincisini ters ördüm. İkinci ters ilmeğimin alt boşluğundan bakın şu alttaki boşluğundan bir ilmek çıkardım. Şişime taktım. Çıkardığım ilmek ve arkasındaki ilmeği düz olarak ördüm. Bir ters ilmek daha ördüm. Şimdi buradaki yine düz ilmeğimize geldik. Bunu Selanik yapıyoruz arkadaşlar. Örmeden aldığım üzerine bir kez doladım. Böyle bıraktım. 3 terse geldiğimizde ne yapıyorduk? Birinciyi ters olarak örüyoruz. Birinci ilmeğimi ters olarak ördüm. İkinci ilmeğim ortadaki ilmeğin alt boşluğundan bakın hemen bir altından bir ilmek çıkardım. Şişime taktım. 2 ilmeğimi bir düz ördüm. Yani yine tek ilmeğe düşürdüm. Bir ters ilmek, düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Üzerine doluyorum bir kez. Bir ters, sıradaki tersin alt boşluğundan bir ilmek çıkaralım.
Tekrar şişimize takalım. Sıradakiyle beraber ikisini bir düz örerek keselim. Yani yine tek ilmeğe düşürelim. Bir ters ilmek, düzümüzü örmeden alıyoruz. Üzerine bir kez doluyoruz. Bir ters ilmek, ikinci ters ilmeğimizin alt boşluğundan bir ilmek çıkardım. Tekrar şişime taktım. Bakın 2 ilmek oldu. İkisini bir düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm tekrar. Bir ters ilmek, kenardaki düz ilmeğimi de örmeden aldım. Üzerine doladım tekrar ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizde de ön yüzünde bu işlemleri yapacağız. Evet, tekrar modelin arka yüzündeyiz. Arka yüzünde bir de bu defa yapacağımız işlem, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şu örmeden aldığımız, üzerine doladığımız ilmeği arka yüzünde şu şekilde ters örüyorum. İkisini bir ters ördüm. 3 düz ilmek. 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. Şu örmeden aldığım ilmek ve artırma yaptığım, üzerine şöyle doladığım ilmeği ikisini bir ters ördüm. Yani Selanik yapıyoruz bu tek ilmekle. 3 düz ilmek, şu 2 ilmeğimiz, Selanik ilmeğimizi ters örüyoruz. 3 düz ilmek, örmeden aldığım ilmek ve doladığım ilmeğin ikisini bir alıyorum. Ters örüyorum. 3 düz ilmek, sıradaki ilmeğe gelince ters ördüm ve şöyle hem ilmeğim hem doladığımı ikisini bir ters örerek kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Model ilerledikçe kendini gösterecek. Bakın yavaş yavaş oluşmaya başladı ama tam bir şey gözükmüyor. Tabii ki şu Selanikler tam ilerledikçe kendini gösteriyor. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Tekrar ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki düz ilmeğimi, bakın düz olan ilmeğimi örmeden alıyorum. Üzerine bir kez dolayarak. 3 ters ilmeğe geldik. Birincisini ters örüyorum. İkincisini bir alt boşluktan, bakın şuradan bir altından, ilmeğin kendi bir altındaki boşluktan bir ilmek çıkardım. Tekrar şişime taktım ve ikisini bir düz ördüm. Bir ters ilmek, tek düz ilmeği örmeden aldığım, üzerine doladım. Bir ters ilmek, ikinci ters ilmeğin alt boşluğundan, şuradan bir ilmek çıkardım, aldım, şişime taktım ve ikisini bir düz ördüm. Bir ters ilmek, düz ilmeğimi örmeden aldım, doladım. 3 terse geldiğimizde de birinci tersimizi ters olarak örüyoruz. İkinci tersimizin alt boşluğundan bir ilmek çıkartıyoruz. Tekrar şişimize takıyoruz. İkisini bir düz örerek alıyoruz. Üçüncü tersimizi de yine ters olarak ördük. Düz ilmeğe gelince örmeden aldım. Üzerine bir kez doladım. Modelin arka yüzüne geçtik. Arka yüzünde yapacağımız işlem, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sıradaki ilmeğim örmeden aldığım ve üzerine doladığım şu Selanik yapacağımız ilmek. Onu ikisini bir ters örüyorum. Bakın ilmeğimizi şu şekilde oluşturuyoruz. 3 düz ilmek örüyoruz. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Şu örmeden aldığım ilmeği şu şekilde aldım ve ters ördüm.
Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Modelin arka yüzündeyiz. Sıra sonunda da kenar ilmeğimi ördüm. Arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Evet, bakın modelimiz yavaş yavaş kendini göstermekte. Modeli herhalde 3 kez tekrar ettik. Anlaşılır olmuştur. Anlaşılmadıysa da videoyu baştan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Modelin bir de ilerlemiş halini size göstermek istiyorum. Bakın aynı iple, aynı şişle modelin ilerlemiş hali de bu şekilde olacak. Bak şu anda hiçbir şey belli değil. Model böyle bozukmuş gibi duruyor ama dediğim gibi özellikle şu selanikler ördükçe düzeliyor arkadaşlar. Öyle birkaç sırada tam kendini göstermiyor. Bakın ilerleyince modelimiz böyle olacak. Evet, modelin ön yüzü bu şekilde. Bunu da şöyle 35 ilmekle başladım. Aynı ipimiz, aynı kalınlıkta şişimiz yine. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle yakadan başlarsanız da şöyle bir görüntüsü olur. Kenar ilmeklerimiz de bakın böyle çıkıyor arkadaşlar. Şu kenarın düzgünlüğüne bakar mısınız? Aynı benim gösterdiğim gibi yaparsanız bu şekilde çıkıyor. Evet, modelimiz böyleydi. Gördüğünüz gibi 2 sıradan oluşan harika ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Bu modelden atkı bere yapabilirsiniz özellikle. Yelek, süeter yapımında kullanabilirsiniz. Hırka yapabilirsiniz. Uzun salaş hırkalarda. Harika olur bence kalın ipler, kalın şişlerle. Süper bir model. Etol şal yapabilirsiniz. Yani her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Sizler de nelerde yapacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hem de yapan arkadaşlarımıza da fikir olur. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.